Herkese Kapadokya'dan aloha. Aloha. Sizi en son Filipinler'de bırakmıştık. Şimdi Kapadokya'dayız ve sizi kızgın kumlardan serin sulara atmış gibi olduk. Filipinler'den sonra böyle ev taşıma, değiştirme, adaptasyon süreci ve düzen oturtmalardan sonra uyguna çok güzel kampanyalı bir bilet bulduk. İyi ki yapmışız böyle bir şey. Oraya geleceğiz daha da. İkimiz de çocukken gelmiştik. Çocuk yaşlardayken gelmiştik buraya ve böyle hatıralar puslu pusluydu. Hem onları tazelemek hem de havamız değişsin istedik. Havamız gerçekten bayağı bir değişti. Orası kesin yani. Yazın bile bu sabah saatlerinde normalde çok serin oluyor hava. Kış olduğunu düşünürseniz 5-10 kat daha soğuk ve bunun için de 5-10 kat daha kat kat giymeniz lazım. Lahana gibi. Aynen, biz de Jon Snow gibi giyindik geldik. Time to meet the king beyond the wall. Birazdan şeye gideceğiz. Kuzeyde bir tane duvar varmış. Oraya gideceğiz. Mesaiye başlayacağız. Görev. Mevsim kış olmasının dezavantajlarından bir tanesi tabii ki çok soğuk olması. Bu arada şurada balon uçuyor, gözüm sürekli ona takılıyor. Gelecek çarpacak bize diye. Galiba her an çarpabilir aynen. Ve balon uçuşlarının iptal edilme olasılığı var hava şartlarına göre. Biz de bir tane link bulduk. O linkte uçuşun o gün olup olmayacağını size gösteriyor. Ama yine de çok erken bir saatte kalkmanız ve bakmanız lazım linke. Çünkü son dakikaya kadar güncelleme olabiliyor. Yaza göre avantajlı tarafı ise yazın saat 4-5 gibi gün doğumu için kalkmanız gerekiyor. Ama kışın 6.30-7 gibi uyanıp gelebilirsiniz. Ama bu uykusuzluğa ve üşümeye şu manzara gerçekten yetiyor yani. Evet, şöyle açıp göstereyim. Hani burası için söylenen o klasik rüya gibi, masal gibi, masallar diyarı lafları gerçekten doğru. Yani tanımlayacak daha doğru cümleler olamaz burayı. Hani geldiğiniz zaman gerçekten başka bir dünyaya geliyorsunuz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Şimdi buranın keyfini çıkartma zamanı. Good morning. Harikasın. Günaydın. Kolay gelsin. Siz de mi Türktünüz? Ya. Abi Instagram adresinden gönderebilir mi bu görüntüyü? Olabilir, yöntem. Bekir Erdoğan Instagram adresi.
Tam tepemizde. Paşabağı Vadisi'ne geldik. Burası müze kartınızla Kapadokya'da gezebileceğiniz ve peri bacalarını gözlemleyebileceğiniz en güzel noktalardan bir tanesi. Buranın en önemli özelliği peri bacalarının tüm oluşum süreçlerini Buranın en önemli özelliği peri bacalarının tüm oluşum süreçlerini gözlemleyebileceğiniz noktalardan bir tanesi olması. Tekli, ikili, üçlü olan mantar tipi peri bacaları burada mevcut. Peri bacalarının alt kısımları üst kısımlarına göre daha aşınabilir olduğundan tepelerindeki sert şapka biçimindeki oluşum öylece kalmış. Hatta şurada bir tane var, üzerimize neredeyse düşecek gibi duruyor. Buranın diğer ismi Rahipler Vadisi. Buraya rahipler ve keşişler inzivaya çekilmek, kendilerini dünyadan soyutlamak için geliyorlarmış içerideki mağaralara. Çok böyle kendilerine minimal tarzda bir yaşam alanı oluşturmuşlar. İşte kilise var, oturma odası var, mutfak var. Hepsini böyle mağara içine pıt 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 yerleştirmişler. Şimdi onları gezelim. Hadi bakalım. Seçkin kayboldu. Neredesin? Oturma odasındayım. Oturma odasındayım. Buyur. Burası oturma odamız. Buradan da... Bayağı sevdin galiba. Evet. Şu aşağısı da değişik bir mağara. Burası çayhane. Burası bir yere çıkıyor. Çayhane mi? Oğlum, 2 çay. Geldi. Çay geldi. Şimdi Devrent Vadisi'ne geldik. Bu vadiye Hayal Vadisi de deniyor. Böyle denmesine çok mantıklı bir açıklaması var. Burada diğer vadilerdeki gibi kilise gibi kaya içinde oyulmuş yerleşim yerleri yok. Sadece kaya oluşumları var. Kendi hayal gücünüzü kullanıp buradaki oluşumları bir şeylere benzetiyorsunuz. Mesela buranın simgesi olan şu arkamda görmüş olduğunuz deve. Ama bana soracak olursanız deve değil o. Yılan ya da tavşan da diyebilirim. Benim hayal gücüm bu kadar. Buralarda da bir sürü böyle bir şeyleri benzettiler. Hayal. Ben bu kaya oluşumunu, şu kalın kaşları, burnu, işte altta bir bıyığı eksik, o da olsaydı tam bir İbrahim Tatlıses değil mi sence de? Baksana çok benziyor. Dönüp dönüp bakıyoruz. Aa, evet. İşte bıyık lazım. Bir de bıyık. Şöyle bıyık mı olsam ona gidip.
something strange in my body, something I cannot control. Maybe I'm going crazy, but I can't take this no more. I'm falling down, falling deeper. I feel so close to the beat my body. Şu anda kar yağmaya başladı. Bakar mısınız? Bir anda ortamın atmosferi değişti. Üzerine pudra şekeri serpilmiş gibi duruyor peri bacaları. Ya bir de bir anda hiçbir şey yokken birden kar bastırıyor, böyle oluyor. Birden sis bastırıyor. Güneş Karlar falan eriyor. Evet, bir anda güneş çıkıyor.